Son dönemlerde kadın voleybolunda Imoco Volley Conegliano'nun adını sıkça duyuyoruz. Son yıllarda İtalya'da rakipsiz olmayı başaran Panterler, temsilcilerimizle kıyasıya bir rekabet içine girdi. 12 yıllık bir tarihe sahip olan Imoco, kazanmadık kupa bırakmazken Guinness Dünya Rekoru da kırmayı başardı. Biz de iki yakın arkadaşın bir maç sonrası kurdukları kulübün hikayesini anlatalım istedik. İşte şu anda 220 sponsoru olan İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'nun kuruluşu. 26 Aralık 2010 tarihinde Conegliano kasabasının tek voleybol kulübü olan Spes Conegliano, Zobbas Arena'da Novara'yı konuk eder. Ekonomik olarak çok zor günler geçiren Spes Conegliano'nun kısa bir süre içinde kapanacağı herkes tarafından bilinmektedir ve Conegliano şehri voleyboldan mahrum kalmak üzeredir. Ama Conegliano'nun talihini değiştirmek için karşılaşmayı izlemek için salona gelen iki kişi vardır. Piero Garbellotto ve Pietro Mascio. Veneto bölgesinin en önemli iki şirketi olan Garbellotto ve Imoco'nun varisleri olan Piero ve Pietro karşılaşma öncesi bu maçı kazanırsak kulübü satın alalım diye birbirlerine söz verir. Spes Conegliano mücadeleyi 3-1 kazanırken iki yakın arkadaş verdikleri sözü tutmak için hemen çalışmalara başlar. Piero ve Pietro, Spes gibi sadece genç oyuncu yetiştirecekleri bir kulüpten daha çok dünyanın en iyi voleybol kulübünü oluşturmakta kararlıdır. Amaçları ise bugüne kadar Veneto bölgesinin ailelerine kazandırdıklarını spor aracılığıyla geri vermek. Hiçbir maddi kazanç beklemeden çalışmalara başlayan iki arkadaş 15 Mart 2012 tarihinde Spes'in haklarını alarak Imoco Volley'i kurar. 1775 yılından bu yana fıçı üreten Garbellotto ailesinin varisi olan Piero kulüp başkanı olurken şarap etiketi üretiminde lider marka olan Imoco'nun varisi Pietro da eş başkan görevini üstlenir. Polo ailesinin üyesi Elena Polo da başkan yardımcısı görevine getirilir. Garbellotto, Maschio ve Polo aileleri tarafından kurulan Imoco kulübü için ilk sorun direkt 1. Lig'den başlamak olacaktır. Çünkü Spes Conegliano 2011-2012 sezonunu sonuncu bitirir ve ligden düşer. Dünyanın en büyük voleybol kulübünü oluşturmakta kararlı olan Piero ve Pietro, maddi zorluklar içinde olan Cariparma Sigrade Parma ile görüşmelere başlar. Sezonu 9. sırada bitiren Parma kulübü, ekonomik sorunlar nedeniyle 2. ligde oynamayı kabul eder ve İtalya Serie A1 haklarını Imoco'ya devreder. Bu sayede İtalya'nın en üst liginde oynamaya hak kazanan Imoco için ikinci sorunsa Zobbas Arena'da çıkar. Spes'in maçlarını oynadığı Zobbas Arena, belediye tarafından yeni kulübe tahsis edilmez. Tüm görüşmelere rağmen bir türlü istediği sonucu alamayan iki arkadaş kulüplerini Conegliano'dan 32 kilometre uzaklıktaki Palaverde'ye taşımak zorunda kalır. Benetton grubunun basketbol takımları Pallacanestro Treviso için inşa ettirdikleri Palaverde'de maçlarını oynayacak olan Imoco zamanla bu bölgede büyük taraftar kitlesine sahip olur. Spes Conegliano baş antrenörü Marco Gaspari yönetiminde 2012-2013 sezonuna başlayan Imoco ilk sezonunda neler başarabileceğini ortaya koydu. Normal sezonu 6. sırada bitiren Panterler playoff'larda harika bir iş çıkararak finale yükselir. Final serisinde Piacenza'ya 3-1 kaybeden Imoco ilk sezonunda İtalya Ligi'ni 2. sırada bitirir. 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarını pek de iyi geçirmeyen Sarı Lacivertlilerden Piero Garbellotto ve Pietro Mascio yeni sezonda takımın başına Davide Mazzanti'ye getirir. Mazzanti'nin yardımcı antrenörü ise Daniele Santarelli olur. Bu arada 2014-2015 sezonunda Neriman Özsoy'un da Imoco formasını giydiğini hatırlatmak isteriz. Jovana Brakočević, Kelsey Robinson, Megan Easy gibi önemli yıldızları kadrosuna katan Panterler 2012-2013 sezonunda kaybettikleri Piacenza'yı bu sefer final serisinde mağlup ederek ilk şampiyonluklarını kazanır. Şampiyonluğun ardından bu daha başlangıç. Her kupayı kazanmak için bu yola çıktık diyen Piero Garbellotto ve Pietro Mascio hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam eder. Dünyanın en önemli Prosecco markalarının yer aldığı Treviso bölgesindeki tüm firmalarla sponsorluk anlaşmaları imzalamaya başlayan iki arkadaş kulübün gelirlerini üst seviyeye çıkarır. 2016-2017 sezonuna Süper Kupa şampiyonluğuyla başlayan Imoco, İtalya Ligi'ni 3. sırada bitirse de SEV Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a kalmayı başarır. SEV tarafından ev sahibi olmaya hak kazanan Panterler şampiyon olmak ister. Yarı finalde Dinamo Moskova'yı 3-1 yenen Imoco'nun finaldeki rakibi temsilcimiz Vakıfbank olur ve Vakıfbank Imoco'yu 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürür. Kendi evinde kupayı Vakıfbank'a kaptıran Imoco, baş antrenör Davide Mazzanti'nin İtalyan kadın voleybol takımının başına geçmesiyle bir şok daha yaşar. Ama Piero Garbellotto ve Pietro Mascio geleceğin en büyük antrenörleri arasında gösterilen Mazzanti'nin yardımcısı Daniele Santarelli'yi takımın başına getirir. Belki de bu
Bu hamle Imoco'nun kupalara ambargo koyacağının ilk işaretidir. 2017-2018 sezonu başında Robin de Cruyff, Rafaela Foley, Anne Danesi gibi yıldızların yanına Joanna Volos, Kimberly Hill gibi önemli isimleri de katan Conegliano, Santarelli ile İtalyan Ligi'nde şampiyon olurken Sev Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a kalır. Ama bu sefer de yarı finalde Vakıfbank'a 3-2 kaybeder. 2018-2019 sezonunda da İtalya Ligi ve İtalya Süper Kupası'nı kazanan Panterler, Sev Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselir. Bu sefer rakip Vakıfbank değil, ezeli rakibi Novara'dır. Yenilmez bir takım olmak için büyük bir starı kadrosuna katması gerektiğinin farkına varan Piero Garbellotto ve Pietro Mascio, 2019-2020 sezonu öncesinde dünya voleybolunun en önemli yıldızlarından Paolo Egoni'yi transfer ederler. Egoni ile yapbozun son parçasını da tamamlayan Imoco Volley Conegliano, 2019-2020 sezonuna her kulvarda şampiyonluk parolasıyla çıkar. Sezon başında İtalya Süper Kupası'nı kazanan Panterler, Çin'de düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda ilk kez kupayı kazanır. Yarı finalde Vakıfbank'ı 3-2 yenen Imoco, finalde de Eczacıbaşı Vitra'yı 3-1 mağlup eder. Artık tek hedef Sev Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktır. Ama tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 pandemisi nedeniyle tüm organizasyonlar iptal edilir. Pandemi nedeniyle yine Avrupa'nın en büyüğü olamayan Imoco, 2020-2021 sezonunda İtalya'daki tüm kupaları kazanırken İtalya Ligi'nde üst üste 4. kez şampiyon olur. Sev Şampiyonlar Ligi'nde de bir kez daha finale çıkan Panterler, bu sefer temsilcimiz Vakıfbank'ı 3-2 yenerek kupayı ilk kez kazanır. Bu sezon başında Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Novara'yı yenerek İtalya Süper Kupası'nı kazanan Imoco, Daniele Santarelli yönetiminde yenilmez olmayı başarmıştır. 21 Kasım'da İtalya Ligi'nde Trentino'yu 3-0 yenerek üst üste 74. maçını kazanan Imoco, Vakıfbank'ın 73 maçlık yenilmezlik rekorunu geçerek Guinness Dünya Rekoru'nun yeni sahibi oldu. 2 Aralık'ta Firenze'ye 3-2 kaybederek Panterlerin rekoru 76. maçta bitti. Ve Vakıfbank'ta rekor kırarak Ankara'da düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'na gelen Imoco Volley Conegliano'yu finalde 3-2 yenerek rakibini durdurabileceğini gösterir. Bu arada bir de bilgi paylaşalım. Gelecek sezon Imoco Volley Conegliano küçülmeye gidecek ve birçok önemli yıldız da takımdan ayrılacak. İşte Imoco'nun kuruluş hikayesi ve başarıları böyleydi. 2012 yılında iki arkadaş Piero Garbellotto ve Pietro Mascio'nun kurduğu kulüp 10 senede 15 kupa kazandı. Kulübü kurduğumuzda sadece İtalya Ligi'nde playoff hayali kuruyorduk ama hedeflerimiz büyüktü. Bu kadar kısa bir zamanda bunu başaracağımızı düşünmemiştik. Şu anda rüyada gibiyiz diyen iki arkadaşın yeni hedefi ise bir voleybol salonu inşa etmek. Şu anda 220 sponsoru olan İtalyan ekibinin bu hayaline kısa bir süre içinde ulaşabileceğini söyleyebiliriz. Bekleyip göreceğiz. Siz de kanalımıza abone olmayı, Imoco hakkındaki düşüncelerinizi yazmayı unutmayın.